Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet, bugün Heathrow Havalimanı'ndayız. Terminal 2'de. Heathrow'da 3 tane ana havalimanı var. 1, 2, 3, 4 ve 5 diye geçiyor. Biz şu an 2. havalimanındayız. Queen Elizabeth Havalimanı. Şimdi peki biz bugün niye buradayız Tuğba? Yararlı bir video çekelim istedik. Bence hani bu ilk videolarda olması gereken bir videoydu. Londra'ya geldiniz, güzel bir uçuş yaptınız ve Londra merkeze gitmek istiyorsunuz. Heathrow Havalimanı'na indiniz. Metro kartını nasıl alırsınız? Onun için nasıl para yüklersiniz ve Londra merkeze ulaşırsınız. Oradan da gitmek istediğiniz yere gidersiniz. Aslında çok basit, ilk yapılması gereken şeylerden birini bugün size anlatıyor olacağız. Burada gişe var mıydı? Burada bir tane Tourist Information gişesi var ve genelde çok sıra oluyor. Biz o yüzden biraz size sıranın önüne nasıl geçerizi anlatacağız. Genelde makinalardan da kart alınabiliyor ve çok çabuk alınabiliyor. O yüzden biz makineden kart alacağız daha çok gişeden almak yerine. Hem de gerçekten çok kolay bir menüsü var. Oradan da hemen alabiliyorsunuz. Onu anlatacağız. Yani gişeye gitmeyeceğiz. Makineden alacağız. Gitmeden makineden nasıl alırsınız? Ayrıca bu kartların belli bir ücreti var. Bunları eğer 2-3 gün sonra geri dönecekseniz geri verip o verdiğimiz parayı da geri de alabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği de var. Böyle bilgi verebiliriz. 5 pound'tu galiba değil mi? Sanırım ben 5 pound diye hatırlıyorum. Şimdi aşağıda zaten göreceğiz. onu görüyor olacağız. Son bir bilgi daha vereyim ben de. Aslında kendi temassız kartınız varsa kendi ülkenizde bunları otobüslerde de metrolarda da kullanabilirsiniz. Bunun size tek dezavantajı ne olur? Kur farkı olur ama hani o üstünüzde para kalmamıştır. İşte ne bileyim acil binmeniz gerekir. Hani ben bindim hani çünkü otobüste yani kullanan kişiden bilet alma gibi bir şansınız yok. Maalesef, en azından bunlar olmaması için hani sonradan bilet almayıp girdiyseniz hani kontrol oluyor. Kontrollerde yakalanma ihtimaliniz var ve cezaları da gayet yüksek. Bunlara maruz kalmamak için eğer bindiyseniz ve bir contactless kartınız varsa contactless kartı da kullanabilirsiniz. Bir de çok tekrar ufak bir bilgi. Herkes tek bir oyster almak durumunda. Yani aynı oyster'ı 3 kişi kullanamıyor. Metroda bindiğiniz yerde onu okutup tekrar çıkarken okutuyorsunuz. Böylece gittiğiniz yere göre mesafeyi ona göre belirliyor fiyatlanıyor. Bizdeki gibi hani yani ben İstanbulluyum. İstanbul karttaki gibi 2-3 kişiyi geçirebilme durumunuz yok. O yüzden her kişiye bir tane oyster olması gerekiyor. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Tamam. Şimdi aşağı inelim. Kartımızı alalım. Orada da anlatacaklarımız var. Sonra da merkeze gidelim bir bira içelim. Değil mi ya? Bence de ilk gelince yani ne yapacağız? O zaman Londra'ya hoş geldiniz. Buradaki telefon kartı kutusunu gördük. Ve dedik ki yani belki arkadaşlar bir haftadan fazla kalacak ya da bir hafta bile kalıyorsa karta ihtiyacı olacak. Burada çok pratik EE'nin yaptığı bir ATM gibi diyeyim yani bir makine var. Öyle. Nakit ve kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Şöyle arkamızda. Şimdi EE buranın bir telefon firması. Kendisinin de içinde paketleri var. Ayrıca Lebara'nın var, Leica'nın var ve Tree'nin de var. Bunlar da hepsi buranın bilindik telefon firmaları. Evet. Ve paket programlar satıyorlar burada. 20 pound ile 35 pound arası değişiyor. Ama gelmeden eğer yapabiliyorsanız bazıları tabii yurt dışına açık diyor ama bazen Türkiye çok kapsama alanında olmuyor. Türkiye dahil mi diye bakarsanız daha iyi olur. Dahilse işte yani 3000 dakika, 3000 SMS neyse birçok paket programı var. Onlardan birini seçip alabilirsiniz. Makineye doğru yol alalım. Evet, makineye geldik. Şimdi burada gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği var. Biz şimdilik İngilizceyi yapacağız. Sonrasında Türkçeyi de koyacağız size. Şurada güzel Türkçemiz de var. Şimdi biz get new card diyoruz. Yani yeni kart alacağız. Kaç adet olduğunu soruyor size. Şimdilik bir tane alacağız tabii. Okey diyoruz.
hazırlıyor. Şimdi burada seçenekler var. 7 gün mü, işte aylık mı? Bunu sonra anlatacağız. Biz şuraya odaklanalım. Şimdilik ne kadar para koyacağımızla ilgili. Şimdilik diyorum ki ben bir 10 pound koyalım. Gördüğünüz üzere burada kartın kendisi 5 pound, sonra geri alabileceğiniz 5 pound. Üzerine 10 pound ekleyeceğim için normal, yani toplamda 15 pound vereceğim. Bozuk para da ile ödeme de yapabiliyorum. Kartla da, American Express dahil bütün kartları kabul ediyor. Şuradan da o işlemleri yapabiliyorsunuz. Nakit para olanlar da var. Şu an bu makinede nakit para seçeneği yok. Evet, mesela Ama yan taraftakinde mesela var. şurası. Şuraya yerleştiriyorsunuz paranız. Şuraya geldi. Buradan alıyoruz. Ve gitmeye hazırız. kartımız bu. İngilizceyi anlattık. Türkçe dil seçeneğini de gösterelim. Aslında aynı menü. Şu şekilde Türkçe dil seçeneğini seçiyorsunuz. Daha sonra yeni kart alına basıyorsunuz. Şimdi kaç kişiyseniz burada ona göre kartı seçiyorsunuz. Biz 2 kişiyiz. 2'yi seçelim. Şu anda Oyster kartımızı hazırlıyor. Burada paketler var. Damla'nın demin anlattığı da gibi. Burada da biz şeyle ilgileniyoruz. Sadece yüklediğimiz parayı. Şu anda 10 pound'u yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi depozitomuz 5. Şeyimiz yüklemek istediğimiz 10. Ve toplam ödeyeceğimiz para 2 kişi olduğumuz için 30 pound. Geldik, biralarımızı aldık. Birazdan şerefe yapacağız. Şimdi Tuğba'nın aklına çok güzel bir fikir geldi. Onu anlatacak bize. Şimdi konuşurken Damla'yla dedik ki şimdi bir konsept geliştirelim ve hani biz bir tanıtım videosu çekmedik. Aslında biz tam olarak işte kimiz, ne yapıyoruz, herkes ilk videoyu izleyemez vesaire. Hani böyle bir videomuz olmadığı için hani belki aklınıza bir soru gelir. Bu bir hani şey olsun, bizim aramızda böyle bir oyun gibi bir şey olsun. Her videonun altına aklınıza gelen işte bizimle ilgili olabilir, Londra ile ilgili olabilir, Londra ile ilgili merak ettikleriniz bize fikir olabilir. Evet. Onun için dedik ki videonun altına aklınıza gelenleri yazın. Biz de bir sonraki videoda bunu cevaplayalım. Önce bunu cevaplayalım. Böyle bir konsepte gidelim. Evet, o zaman şimdi Londra'ya geldiğinize göre sizin yerinize biz burada bir bira içeceğiz. Kesinlikle. O zaman şerefe. Ayrıca aklıma gelmişken videoları beğeniyorsanız, eğer yararlı geliyorsa lütfen bize bir kalp atmayı, ondan sonra da abone olmayı unutmayın. Umarım diğer videolarda da buluşuyor ve görüşüyor oluruz. Evet, şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.